Evet, hoş geldiniz. Bence herkesin en çok merak ettiği konu 8 Gen 1'in sürdürülebilir performansı nasıl? 888'e karşı ki rakiplerinden biriydi 11T Pro ve 865'e karşı Qualcomm'un 8 Gen 1'den önce yaptığı en son düzgün işlemci. Şarjdan cihazları yeni çektim. Öncelikle onu söylemek lazım. Samsung'un nasıl %98 şarjı kaldı derseniz Samsung'un problemi o. 100 ile 90 arası, daha doğrusu 100 ile 95 arası ve 5 ile 0 arası Samsung'da yok. Yani yok denilebilecek seviyede hızlı şekilde düşüyor. Sadece cihazların ekranları açıkta. Xiaomi hala %100'de. Realme'de %99'a daha yeni düştü. Oda sıcaklığını burada göreceksiniz. Hemen yanında kronometre. Ne yapacağız? 20 dakika CPU throttling. Dümdüz işlemciye yüklenen bir test. Geekbench 6 testte 3D Mark Wildlife Extreme test yapacağız. Androbench ile SSD hızlarını ölçeceğiz. GFX Bench testini de yapacağız. CapCut ve VN'den iki ayrı programdan bir tane kısa ve efektsiz, bir tane uzun ve efektli. Efektli videoyu şu yüzden yapıyorum. Özellikle CapCut'ta. VN'de denemedim. VN'de zaten efektsiz yapacağım ama CapCut'ta eğer siz efekt atarsanız GPU'ya yük bindiriyor ve 8 Gen 1'in bu cihazlara fark attığı yer GPU, yani ekran kartı. Son olarak cihazlar soğuduktan sonra şu altta gördüğünüz uygulamalarla küçük bir hız test yapacağım. Adettendir. Hani bence çok önemi yok. Bu cihazlar çok hızlı ama yine de yapmak lazım. Cihaz parlaklıkları en yukarıda. Bu ayarları kaydet diyorum. Hemen başlatıyorum. Bu arada şöyle bir detay var. Xiaomi'de ultra performans, bir diğer tarafta GT modu var. Hemen bunları ben durduruyorum. Bunları kesmeyeceğim. GT modunu açtım. Şurada görebilirsiniz. Ultra performans modunu açtım. Şurada görebilirsiniz. Hemen tekrar başlatıyorum. Samsung'da ise herhangi bir böyle performans modu yok. Bu sırada sıcaklıkları da ölçelim. S-Synf'nin soğutmasının olmayışı, yani diğerlerinden daha kötü oluşu diyelim. Diğer tarafta cihazların soğutmaları iyi ama işlemcileri kötü. Cihazların sıcaklığını birbirine eşitliyor diyebiliriz. Evet, dakika 13. Yarısını biraz açtık. Sıcaklık alabiliriz. Bu arada şunu söylemek lazım. S-Synf'de herhangi bir performans modu yok. Xiaomi'de ultra performans modundayız. Bir diğer tarafta Realme'de GT modundayız. Gördüğümüz şey şu. Realme'nin GT modu hakikaten hani 8 Gen 1'e rağmen, tabii ki 8 Gen 1 bunlardan daha güçlü bir işlemci ama GPU tarafında daha güçlü. CPU tarafında o kadar daha güçlü mü tartışılır. Evet, test bitti. Hemen öncelikle bir hızlıca sıcaklık alalım.
Sıcaklıklar gördüğünüz gibi 11T Pro ve S20F %75'ini koruyabilmiş performansın. Bir diğer tarafta %65'ini koruyabilmiş Realme GT2 Pro. 11T Pro'da bu kadar soğutmaya rağmen ki 11T Pro'nun soğutması daha iyidir. S20F ile 11T Pro'nun performansı aynı gibi duruyor. Bir diğer tarafta 8 Gen 1 bunlardan daha önde. Evet ama etkileyici mi derseniz en azından CPU tarafında değil. Yalnız işin ilginç tarafı şu. 98 ile başlamıştık. %86 şarjı kaldı. %12. Gerçekten şaka gibi bir performans ama Xiaomi belki bizi yanıltıyor da olabilir. Testin sonlarına doğru görürüz. %5 şarj yemiş sadece. Çok çok iyi. Realme ise 99'da başlamıştık. %11 şarj yedi. Sonuçlar bu şekilde. Bu test bana göre ağırdı ve diğer benchmarkları fazlasıyla etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden 10 dakika ara vereceğim. Cihazların soğumasını bekleyeceğim. Cihazlar soğuduktan sonra klasik testlere devam edeceğiz. Evet, 10. dakika. Hemen şöyle cihazları açalım. Şimdi benim en sevdiğim kısım gerçek hayat kıyaslamaları. Benchmark yapıyoruz falan filan ama diğer benchmarkları da yapacağız. Gerçek hayat kıyaslamaları bence her zaman için en iyisidir ve bunu bence YouTube'da çok yapan yok. En azından benim gördüğüm kadarıyla. CapCut'a girdim burada. Buradan sıcaklığı ve FPS'i göreceğiz. Samsung'da GPU Watch aktif işlemci ve ekran kartı kullanımını gösteriyor. Hepsinde yeni proje diyorum. Benim şöyle 53 saniyelik bir videom var. Bu H265 S20F ile çekildi. 4K 24 FPS. Buradan HD seçeneğini seçiyorum. Oynatmada herhangi bir sorun yok gözüküyor. Şöyle şurayı açalım. Ama ben durmuşum burada. Böyle bir sıkıntı var. Ama görebildiğiniz gibi oynatmada herhangi bir sıkıntı yok. Ekran farklarını görüyorsunuz. Öncelikle bunun düz bir çıktısını alalım. Niye böyle oldu? Çünkü Realme gördüğüm kadarıyla CPU tabanlı işlemlerde biraz daha korkak alıştırıyor kendini desem yalan olmaz. Hemen şu projeye geri girelim. Bakın şimdi Realme'nin nasıl tokatladığını göreceksiniz. Bitti diyelim, projeye geri girelim. Bitti diyelim, projeye geri girelim. Şuradan sistem durumunu açalım. Her an FPS ve GPU kullanımı, CPU kullanımını da görün. Şuradan efekt ekliyorum. Vücut efektleri. Şöyle sağ solda sorun yok. Keza Xiaomi'de de yok. Realme'de de yok gibi gözüküyor. Yalnız Realme'de şöyle hani Samsung'da bu geçiş daha akıcıyken Realme'de biraz daha böyle hani sert atlıyor gibi geldi bana ama dümdüz oynattığınızda hiçbirinde problem yok gibi gözüküyor. Bir tane daha efekt ekleyelim. Bence çok güzel oldu. Evet, sağ solda bir problem yok gibi gözüküyor. Şu efektleri de gösterelim de neleri koyduğumuzu görün. Evet, oynatmaya gelince S20F yamuluyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hoş, videoyu ben 30 FPS çekiyorum ama zaten video 24 FPS. S20F yamuluyor. Hani ben buradan FPS düşüklüğünü görüyorum. Ancak 11T Pro ve Realme'de sorun yok. İşte hani gerçek hayat testi bu zaten. Şöyle büyütelim ekranı.
Gerçek hayat testi bu zaten. Az önce benchmark'ta sözde stabilite olarak bu arkadaşı tokatlıyordu ama sözde. Şimdi bir tane daha efekt ekleyelim. Evet, hepsi yamuluyor ama sanki Realme bir tık daha önde gibi duruyor. Bir tane daha efekt eklenebilir aslında. Evet, bence yeterince zorladığımızı düşünüyorum. Şöyle başlatalım. S20F yok. Realme daha bir iyi 11T Pro ile birlikte. Hemen bunun çıktısını alalım. S20F torpil olsun. Zaten tokatlayacak. Evet, Realme ikisini de tokatladı. Başka senaryolarda uydurulabilir buraya. Bunu da söyleyeyim. Hani hemen CapCut'ı ben kapatıyorum. VN'e giriyorum. Diğerleri devam ede koysun. Buradan devam edeceğim. Böyle New Project diyelim. Burada 5 dakikalık bir video var. 4K 60 FPS H265 S20F tarafından çekildi. Hemen gönder diyorum. VN içeri alırken videoyu ayrıca bir işliyor. Şu an onun hazırlık aşamasındayız. Aynı işlemleri hiç bekletmeden diğer ürünlerde de yapacağım. Bu sırada sıcaklıkları ölçelim. 44 derece. Yine 44-43 derece. 42,5, 44, 40. Evet, 11T Pro da bitti. Hemen VN'e girelim. 11T Pro parlaklığını acayip kıstı. Acayip kıstı. Onu söylemek lazım. Giriyorum. New Project. Şurada 5 dakikalık video. Hemen ekleyelim. Yani 11T Pro parlaklığını kıstı. Bakın burada şaşırtıcı olan şeyi ben size söyleyeyim. Kameraya da yansımıştır. Ben kameranın ışığıyla vesaire hiç oynamadım. Acayip parlaklık kıstı. Bakın GT2 Pro hala parlakken bir diğer tarafta hani S20F de parlaklık kıstı ama 11T Pro gerçekten parlaklık kıstı. Onu söylemek lazım. Zaten görebilmişsinizdir diye düşünüyorum. İnşallah sesle de bir problem yoktur. Hiç kontrol etmeden girdim ama sorun olacağını düşünmüyorum. S20F inşallah bir gün bitirecek. Evet, S20F de bitirdi. Hemen uygulamaları kapatalım. VN'e giriyorum. Bir tane proje ekliyorum. Bakın burada 5 dakikalık video. Evet, VN içeri aldı. Şuradan FX'ten hiç eklemeye gerek yok. Doğrudan çıktı alalım. Evet. S20F inşallah bir gün gelecek. Ben kafaya koydum ama bunu daha da zorlamak istiyorum. Az önce biraz acele etmiştik ama. Şimdi bu FX efektlerinden ne koyabiliriz acaba? Evet. S20F bitirdi. VN daha uzun yaptırmıyor. Ben zaten çok VN biri değilim ama zorlayabileceğim bir efekt arıyorum.
Bakın gördüğünüz gibi 11T Pro parlaklığını açtı. Yok yani VN'in hani öyle zorlayacak bir şey yok CapCut kadar. Performansı gördünüz. Şöyle hemen bunları kapatalım. Ne kadar şarjımız kaldığını da görelim. %78, %86, %76. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Biz bunu zaten göreceğiz ama CPU'da değil GPU'da acayip bir fark var 8 Gen 1 lehine. GPU'ya yüklenen, ekran kartına yüklenen uygulamalar geldikçe biz Realme GT2 Pro'nun öne geçeceğini düşünüyoruz. Bunu söyleyeyim. Düşünüyorum en azından ben. Evet. Realme GT2 Pro'nun 1011'e 3203 skoru ortaya çıktı ama şunu söyleyeyim. Bu throttle yemiş hali normalde 3600 civarında skor almıştım ben test ettiğimde. Ama hiç durmadan teste devam ettiğimiz için bir miktar çoklu çekirdekte throttle yemiş. Mesela bu da aslında bu cihazın throttle yemiş hali. Bu da 900'e 3100 civarlarındaydı. Onu söylemek lazım. S20F'yi göreceğiz şimdi. Evet, S20F'nin normalde 800 3100 falandı ama throttle'ın dik alasını yemiş. Hemen bir önceki sonuçları ben göstereyim. Yok. Benim önceki sonuçlar yok. Sonuç korkunç. Bakalım bu arkadaştaki sonuçlar var mı? Burada da yok. Bunda zaten yoktu. Skorları gördünüz. Hemen devam edelim. Bu arada dediğim gibi o skor S20F'nin hakiki skoru değil. Acayip throttle yemiş hali. Onu söylemek lazım. Hemen 3D Mark'a girelim. Hiç duraksamadan. Wildlife Extreme Stress Test yapacağız. Şuradan da Realme'nin FPS'ini görelim. Gördüğünüz gibi Wildlife Extreme Stress Test. Diğerlerinde de Stress Test Extreme. Arada acayip bir parlaklık farkı var. Realme lehine bunu söylemek lazım. Bu arada bu 3D Mark'ın daha önce de testini yapmıştım. Isınmadan sadece direkt 3D Mark'la başlayarak nasıl bir performans aldığımızı da ekran görüntüsü ben buraya unutmazsam koyarım. Çünkü şu an biz Geekbench çalıştırdık, VN çalıştırdık. Hiç durmadık neredeyse. Cihaz o sıra acayip ısındı. Ama yorum yapmak gerekirse bakın. Hani Realme diyoruz. Hani 8 Gen 1 8 Gen 1 diyoruz. Yani şu cihazın ne kadar iyi olduğunu görün. Evet normalde 8 Gen 1'in çok daha güçlü olması gerekiyordu ama hangi fiyata satıldı? Hangi fiyata satılmanın yanı sıra bakın ikisi de acayip parlak kıstı. Bu cihazda parlaklık kısması diye bir şey yok. Veya ben fark etmedim. Ama 11T Pro özellikle acayip parlaklık kıstı. Bunun zaten parlaklığı yok. Yani bu cihazın parlaklığı açıkken de kapalı. Onu söylemek lazım. Sıcaklıkları da ölçmek gerekirse 47 derece, 48, 43 derece, 44.6, S20F iyice kısılmış Samsung tarafında. Yani iyice kısılmış. Hoş ona rağmen bakın GPU %100 çalışıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu Samsung'un GPU Watch'u güzel. GPU %100 çalışıyor. ...19. loop'ta gelip bir sıcaklık testi yaparız. Evet 10. döngüdeyiz. FPS'ler gördüğünüz şekilde 6 FPS civarı S20F, 8 FPS civarı 8 FPS civarı 11T Pro ve 11-10 FPS civarı GT2 Pro. 49 dereceyi gördüm. 48,5, 46, 48.6. Heh, 50 dereceyi gördüm. En sıcağı Realme ama buna rağmen ekran parlaklığı kesinlikle en yüksek bu. En yüksek performans veren de bu.
Evet, öncelikle yanıyor. Yanıyor. Sonuçları görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Önceki sonuçlarla hani o kadar total yemesine rağmen benzer bir sonuç verdi. O konuda kendisini takdir etmek lazım. Tam performans 2,5 katı SMF'nin. Yani %100 GPU kullanım vardı. Hani kendisine bir throttle vesaire etmedi. Tam performans... Önce bir sıcaklık ölçelim ya. 48 46. Hemen soğumuş cihazlar. Ama kasalar acayip sıcak, onu söylemek lazım. Şimdi ben size hemen işin özetini söyleyeyim. Arkadaşlar, sıcaklığı en net hissettiren cihaz, hani sıcaklıklar birbirine benzer olsa bile bu arkadaş, çünkü böyle net diyelim. Şöyle tutuyorsunuz ya, kenarlar metal ya, acayip hissettiriyor sıcaklığı. O hani kılıf takılmadığı sürece bence kötü bir detay. Mesela bu cihazda da o sıcaklık hissiyatı var ama bu kenarlarda o kadar yok. Bunun kenarlar plastik çünkü. Benim aldığım hissiyat, hiç speklerine falan bakmadım ya, onu söyleyeyim. Bu arkadaşın da metal ama alüminyum diye hatırlıyorum SMF'nin. Kılıftan hiç çıkarmadığım için. Mesela F'ye de o kadar hissettirmiyor. Bu kenarlardan gerçekten şey hissettiriyor. Hakikaten kenarlarından sıcaklığı hissettiriyor. Şimdi sonuçları inceleyelim. Gördüğünüz gibi SMF 5G. 5G dediğine bakmayın arkadaşlar. Snapdragon olduğu için muhtemelen yanlış raporluyor. Şunu da durduralım. Bu arkadaşın en yüksek skoru bunun 2,5 katı. Bakın hemen parlaklığı açtı. Bunun da 2 katı. Tam değil ama 2 katı. Benim genel olarak gördüğüm, oyun testlerinde de yaptım. Hiçbir oyun bu cihazın GPU'suna, yani ekran kartına yüklenmiyor. Bunu siz throttle yediğine bakmayın. Bunların CPU'ları Geekbench'te hemen hemen aynı. Bu hani 1100'e 3600, 900'e 3100, hani 800'e 3100. Tamam mı? Çok yakın bunların işlemcileri Geekbench 6'ya göre. Ama iş şeye geldiğinde, GPU'ya geldiğinde acayip fark atıyor bu cihaz. Hani ikiye katlıyor direkt bunları. Ve oyunlar Cryx'in dışında bu cihazın GPU'suna yüklenmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Kaynak tüketimini bana gösterdiğini söylüyorum ben size. Yani GPU'ya yüklenen daha grafikli oyunlar geldikçe bu cihaz farkı bunlara karşı açacaktır diye düşünüyorum. Bunu söylemek lazım. Zaten hani Wildrift'ten de görüyorsunuz. Ya burada da şunu görüyorsunuz. Hani throttle yedi falan ama GPU tarafında, özellikle ekran kart tarafında şeyin dehşet stabilitesi. Skorlar bu şekilde. %73'ten %64'e, yani %9 şarj gitmiş. %84'ten %74'e %10 şarj gitmiş. Burada 75'ten 65'e %10 şarj gitmiş. Bu cihazda 2 yıllık neredeyse bir pil var. O da aklınızda bulunsun. 2 yıllık değil ama az önce de gördüğünüz 11T Pro parlaklığını biraz daha açtı. Yani ben burada Realme'yi tebrik etmek istiyorum. En önemli konu, hiç kısmadı parlaklığını. Yani videoda da görürsünüz, parlaklığı hiç kısmadı. Yani kesinlikle takdir edilmesi gerekiyor. Diyelim. Şuradan da hemen Android Bench açalım. Evet, gördüğünüz gibi 1500, 1800, 1100, 770, 628, 1000, burada 8 Gen 1 biraz daha tutarlı. Bunların yanlış hatırlamıyorsam hepsinde UFC 3. Burada yanlış hatırlamıyorsam bunların hepsinde UFC 3.1 var ama yanlış hatırlamıyorsam bunların hepsinde UFC 3.1 var ama hani işlemci SSD performansını etkilememesi lazım. Testi bir daha yapmak istiyorum. Daha önce de ben SMF'de bu testi tekrar yapmıştım ve size şunu söyleyeyim. Skorlar bazen şey olabiliyor. Bazen değil yani.
İlginç bir şekilde bu cihazda hani artık depolama mı daha düşük? Depolama dolu olduğu için de olabilir diyeceğim ama hepsinin neredeyse depolamaları bayağı dolu. Onu söylemek lazım. Son tamam bitirdi. Geri çıkalım. 1500. Yok hani buradaki depolama daha çok çıkıyor. Zaten ben bu ikisi arasında bu testi bayağı bir yapmıştım. Hani tutarlı bir sonuç var ortada, onu söylemek lazım. Yok yani durum bir şekilde bir üçüncüyü de yapmak istiyorum. S-Symfony'nin bu kadar dayak yemesi gücüme gitti. Vallahi dayak yiyor, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şunları kapatalım. Öncelikle kalan şarjları göstermek istiyorum. %65 Realme, %72 11T Pro gözüküyordur diye düşünüyorum. Ve %62 S-Symfony. Evet, ben bir 10-15 saniye geç fark ettim. Real ve ayvayı yedi. Testi bitiremedi. Ateş, ateş. 53. 54 buçuk. Şimdi cihaz iyi performans veriyor, hoş performans veriyor ama sonucu göreydik iyiydi. Ateş, ateş. Ha, tabii ki yani bu kabul edilebilir bir durum. Normal hayatta böyle bir şey olmuyor. Bunu söylemek lazım. Cihazları 2 saattir işkence ediyorum. Sonuçları vermiş. High level testlerin hepsini yapmış. Hatta hepsini yapmış neredeyse. Vermeyenlerde yapacak bir şey yok. Yani o kadar da olacak. Ve parlaklığı da sonunda kıstı bu arada. Diğerleri testi bitirsin. Sonuçları karşılaştıralım. Sıcaklık ölçelim. 50 derece 49,5. Yani 54,5'u gördük. O zaten yetti. 49, 47. Sıcak sıcak. Onu söyleyeyim, sıcak. Valla şimdi arkadaşlar Realme attı. Hani daha fazla test yapmanın bence manası yok. Şöyle testi kapatalım. Olan sonuçları kıyaslayalım. Çünkü attı yani Realme, yapacak bir şey yok. Bunların da sıcaklıklarını ölçelim hemen.
Arkadaşlar hepsi bir şekilde ısınmış. Yani hiç bunun lamicimisi yok. Hepsi bir şekilde ısınmış. Mesele de performans verdiği. Hani 2 saattir zorluyoruz. 8 Gen 1'in biraz fazla üzerine gittik. Biraz ağlamış olabilir. Yapacak bir şey yok o konuda. Şimdi inşallah skorları rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur. 2312 çarpı 1080, 2316 çarpı 1080, 3088'e 1440. Bakın bu cihaz diğerlerinden bariz bir şekilde daha yüksek çözünürlüğe sahip olmasına rağmen onlarla aynı FPS veriyor. Az sonra off screen'de göreceksiniz. Görün 888 ile 865 arasında GPU olarak da ne kadar az fark var. Yani 888 aslında büyük oranda kendisi değil, bu cihazı kim kurtarıyor? Bu cihazı 11T Pro kurtarıyor. Xiaomi'nin işçiliği, hani CPU testte göremedik, CPU throttle'da göremedik ama burada gördük diyebiliriz. Keza şeyde de gördük diyebiliriz. Çünkü 888 hakikaten sorunludur normal şartlarda. Bakın off screen, yani 4K çözünürlüğünde, hepsi 4K çözünürlüğünde çalışıyor. 7.8 FPS, 9.1 FPS, 16 FPS, 16 FPS. Bakın 2K'da 17 FPS, 20 FPS, 34 FPS. Bakın bunun yanı sıra 40 FPS, 53 FPS, 43 FPS ama ekran çözünürlükleri normal. 88 FPS Aztec Ruins'in 1080p'sinde, 53 FPS, şurada 1080p, 47 FPS. Bakın 863'e 2 kat atıyor. Yani 2 kat atıyor değil, 2'ye katlıyor. Şöyle düşük testlere bakalım. Mesela Tessellation testte ekran çözünürlükleri doğal çözünürlük. Burada hani doğal çözünürlükten bayağı tokat diyor cihaz. Ama 1080p'de 144 FPS, 176 FPS, 218 FPS. Muhtemelen bu cihazın throttle'ı yediği, hani artık iyice throttle'ı yediği vakitlere geldiğimiz kısım. 1080p Alu 2 off screen'de 380 FPS, 200 FPS, 183 FPS. Bak direkt 2 kat atmış. Piksel doldurmada 1080p'de 20, 34, yani burada da bayağı fark atıyor. Ekran çözünürlükleri doğalken de bayağı atıyor. Muhtemelen ekran çözünürlüğüne bağımlı değil bu test. Zaten sonuçlar birbirine yakın. Durum bu şekilde. Hani gördüğünüz gibi. Throttle yedi. Evet, katılıyorum. Ama yani 2 katı performans da yedi bunu. Yani siz GT modu açmazsınız, 2 katı performansla yemez bunu. Pile de bakalım hemen. Gördüğünüz gibi %55 pil var. Gösterebildiğimi düşünüyorum. 163 pil var burada. Burada da %53 pil var. Burada 4500 pil var. Burada 5000 pil var. Yanlış hatırlamıyorsam burada da 5000 pil var. Önemli olan nokta ne? Hemen hemen aynı pil tüketimiyle 2 katı performans veriyor. Isınıyor mu? Isınıyor ama hemen hemen aynı pil tüketimiyle 2 katı performans veriyor. Bakın şunu şöyle düşünün. 8 Gen 1 bile böyleyse, ki bu 8 Gen 1'lerin iyi pil performansına sahip olanlarından birisi. 8 Gen 1 bile böyleyse 8 Plus Gen 1'i düşünün. 8 Gen 2'yi düşünün. Olay bundan ibaret. Yani açık konuşayım, ben hani böyle hız testi yapasım yok. Yani yapmaya da gerek yok. Zaten cihazları ağlatmışız. Daha da başka bir şey yapmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 2 saat 20 dakikadır bu testin başındayım. Kanalın yükselmesi için yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz çok önemli. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.